Daha kolay çizebilmem için kağıdımı 4'e böldüm. Taslağımı çizmeye başlıyorum. Elimden geldiğince elimi serbest bırakıyorum, sıkmıyorum. Tek çizgi yapmamaya çalışıyorum. Emin olmadığım yerleri düzenliyorum. Daha belirgin olsun diye kenarlarından rapido kalemiyle gidiyorum. Daha temiz olması için alt kısımda olan resim kalemi izlerini siliyorum. Sadece bir tane yeşil renk bir boyam var. Bu yüzden beyazla, kahverengiyle, kırmızıyla ve turuncuyla karıştırarak yeni tonlar elde edeceğim. Fırça olarak kağıdımı ıslatmak için 6 numara, boyamak için de 4 numarayı kullanacağım. Önce arka planı boyayacağım. Koyu renkli de değil, açık renkli de değil. Bu yüzden lacivert ve soft mavi ile karıştırıyorum. Boyayacağım zemini ıslatıyorum. Zeminimizi ıslatırken çizgimizin dışına çıkmamaya çalışalım, ya değilse boya dağılarak başka yüzeylere de geçiş yapar. Ardından boyama temasını sağlayıp boyamaya devam ediyorum. Resmime bir çerçeve yapmadığım için duralitimi de boyayacağım sanırım. O yüzden arasına peçete koyarak bunu engellemiş oluyorum. Kaktüs yapraklarımı tek renk yapmayacağım. Alt kısımlarındakini biraz daha açık yeşil yapmak istiyorum. Bu yüzden yeşil ve beyazımı karıştırıyorum. Kağıdımda deniyorum, istediğim tonu elde etmemiş. Sarıyla da biraz karıştırıyorum. Yine zeminimizi ıslatıyorum. Sarımsı görünmesi için sarı ekliyorum ve yayıyorum. Biraz da turuncu ekliyorum. Üzerlerine koyu yeşilimi uyguluyorum. Hareketli bir yaprak olacağı için ara ara uyguluyorum. Her tarafını yapmıyorum. Renkleri kaynaştırmak için sadece fırçamı suya dokundurup iki renk arasında geçişler sağlıyorum. En üst kısma da kahverengimi uyguluyorum. Kahverengi çok etkili bir renk. O yüzden az kullansanız bile çok bir eski görebilirsiniz. Geçişler yapabilmek için açık renkten koyu renge bir yol izliyorum. İlk önce sarı, ardından sarı ve yeşil karıştırdığım bir renk, ardından yeşil ve en sonda kahverengi.
Kırmızı ve sarıyı kaynaştırmak için aralarında turuncu rengi kullanıyorum. Zemini ıslattıktan sonra sarı ve turuncuyu karıştırdığım ara bir renk. En sonda turuncuyu uyguluyorum. Üzerine de kırmızıyı. Dip kısmın koyu olmasını istiyorum. Bu yüzden kırmızı ve kahverengiyle oluşturduğum renkle boyuyorum. En üstte de kahverengi. Diğer renklerimle kaynaştırıyorum. Diğer yaprakta yaptıklarımı buraya da uyguluyorum. Meyvenin arka kısmında kaldığı için dip kısmı diğer yaprağa göre biraz daha koyu olsun istiyorum. Bu arada diğer yaprağım kuruduktan sonra yapıyorum. Çünkü ıslak olduğu için boya oraya da dağılacaktı. O yüzden kuruduktan sonra yaparsanız daha iyi olur. Fırçanın elinden kayıp düşüp resmi boya yapması, bazen karşılaşıyoruz bu durumla. En azından yakın tonda olan bir yere düştük. Peçetemi hareket ettirmeden üzerine dokunduruyorum ve kaktüsümüz bitti.